Evet, bir çantanın daha sonuna yaklaştık. Gördüğünüz gibi çantamızı ördük. Şimdi ağız kısmını şöyle videoyu uzatmak istemedim. Zaten her sırada biliyorsunuz şu çiçeklerin arasına sık iğne yapıyorduk. Aynı şekilde burada 5 sıra sık iğne yaptık. 5 sıra sık iğneden sonra 2 tane çakma trabzan, 2 zincir, arada da 2 boşluk bıraktık. Şu şekilde göstereyim. Deliklerimizi oluşturduk. Büzgümüzü takacağımız. Sonrasında üzerine tekrardan 3 sıra görüyorsunuz sık iğnemizi dolaştık ve çantamızı artık tamamlıyoruz. Burada ters sık iğne yöntemiyle, diğer adıyla yengeç bacağı yöntemiyle artık ne yapacağız? Çantamızın ağzını bitirip işleme kısmına geçeceğiz. Şöyle bakalım nasıl geçiyorduk bu tarafa. Şöyle önce bir yerimizi belirleyelim. Girdim arkadan. Çektim ipimi arkaya. Sonrasında şöyle buradan giriyordum. İpimi takıyordum. Sıkıştırıyordum. Ve şu şekilde üst sıraya geçiyordum. Bu benim üst sıraya geçme yöntemimdi. Artık buradan sonra ters sık iğne yapacağız. Uzatıyorum ipimi. Bir tane atlıyorum hemen yanındakine. Şöyle giriyorum. İpimi çektim. Görüyorsunuz uzattım. Sonra ikisini birden topluyorum. Uzattım ipimi. Bir tane atladım. Çektim. Bakın. Bunu bu şekilde sağa gidip de şöyle tığ çevirerek yapılma yöntemi de var. Ama o birazcık daha uzun sürüyor. Bunu zaten çok fazla eğer çanta örüyorsanız çok seri bir şekilde artık yapıyorsunuz. Alışıyor eliniz. Bakın uzattım. Bir tane atladım. Girdim. Çektim. Ve çıkarttım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonundan geldikten sonra artık iğne ile ağzımızı bitirip işlemelere geçelim. Evet geldik bakın en sonuncusunu da yaptım. Şurası başladığım yerde. Ondan önce ipimi artık koparttım ve çıkartıyorum. Şimdi her zamanki gibi iğne ile bitireceğiz. İpimi hemen takıyorum iğneme. Arkadan şu ilk başladığım yerden bakın buradan çıkıyorum. Bu şekilde bakın hepsi hop aynen hiç belli bile olmadı. Tekrardan şöyle yan taraftan içeriye giriyorum. Ve burada her zaman yaptığımız gibi biliyorsunuz iplerimizi yataydan gizliyorduk. Hemen şu şekilde sık iğnelerimizin arasından olacak şekilde ipimiz çıkmış bu arada. Bu yöntemle ipleriniz hiçbir zaman belli olmaz. Yataydan gizlerseniz ama dikeyden inerseniz tabii ki de ipi gizlediğiniz yer gözükür. Çünkü burası bizim için önemli. Burada astar olmayacağı için bunlar kapanmayacak. Çünkü bunu artık sıfırdan ne yaparım? Keserim. Şimdi bu kısmı bitirdik, atlattık. Şimdi gelelim işleme kısmına. Tabi işlemeyi yaptıktan sonra sırada sapımız var. Sap kısmına geçeceğiz. Gerçekten o kadar güzel oldu ki. Hele bir de işlenip püskülleri renkli böyle biraz çantayı renklendirdiğimiz zaman her şey çok daha güzel olacak diyoruz. Şimdi klasik artık benim renklerim oldu bunlar diyebilirim. Hep de bunlar isteniyor. Aynı renklerle devam ediyoruz. Kiremit rengimiz var. Kiremit rengimle başlayacağım. Şimdi burada çantanın yan kısmından başlamayı tercih ediyorum. Şu şekilde çevirdim.
Şöyle bir baktığımda, bakın şöyle düzelttiğimde buraya denk geliyor çantanın yan kısmı. Şimdi hemen yandan şöyle girelim. Hatta üstten başlayalım, işimiz daha kolay olsun. Burada örneği nereye koyacağız? 5 sıra yaptık ya. En üstü boş bırakıyoruz, en altı boş bırakıyoruz. Şu ortadaki 3 tane olanı sık iğneyi işleme olarak kullanacağız burada. Hemen bakın buradan girdim. Bir yanından çıkıyorum. Şöyle kameranın altında en zor ilmek kaydırma oluyor. Çantayı hareket ettiremediğim için. Hemen artık buradan aşağıya kıvrılmaya başlıyoruz. Bakın hemen çaprazındaki, yani yanı değil yanın bir altı oluyor çapraz. Oraya giriyorum. İpimi alttan çektim ve ilmek kaydırdım. Aynı şekilde bir daha çapraz iniyorum. İpimi çektim, ilmek kaydırdım. Şimdi bir tane artık, evet, bir daha iniyorum. Üçüncüye inmemişim daha. Bunu da indim. Hemen ilmeğimi kaydırdım. Sonuncusuna geldiysem bir tane sağa kayıyorum. Pardon, sola kayıyorum. Sonra tekrardan yukarı çıkmaya başlıyorum. Çapraza. Hep çapraza gideceğim. Bir üst sıradaki çapraza dolanmaya başlıyorum. Bakın geldim son noktaya. Hemen tekrar bir sola kaydım. Şimdi tekrardan aşağı inmeye başlıyorum. Şimdi yukarı giderken çaprazda kat ettiği ipin yolla aşağı inerken kat ettiği yol farklı. O yüzden ilmeklerinizin aşağıya doğru giderken biraz daha uzun olması gerekiyor kasma yapmaması için. Hemen yine en alta gelince bir sola kaydım. Sonrasında tekrardan yukarı çapraz. Hep bu şekilde gideceğiz. Sonuna kadar. Eğer ki şimdi diyeceksiniz ki peki sayımız tutmazsa, şimdi biraz sona yaklaştığımız zaman bir sayacağız, bakacağız. Ona göre hafif oynamalar yapacağız. Yani onlar zaten çok dikkat bile çekmiyor. Ne yaparsam zaten size de göstereceğim. Bazen şansına tam denk geliyor. Bazen denk gelmiyor. Ama denk getiriyoruz. O şekilde ayarlama yapacağız. Ama zaten dediğim gibi yaklaşana kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bakın gerçekten güzel oluyor. Şimdi ben bunu bitirip geliyorum. Dediğim gibi değişiklik yapma durumum olursa zaten oradan itibaren devam edeceğiz. Evet, bakın şimdi uydurma dediğim şeyi nasıl yapıyoruz? Normalde geldik buraya. Saydım ben. Fazla çıkıyor. O zaman ne yapıyorum? Burada bir tane daha yan gidiveriyorum. Sonra iniyorum çapraza. Her zamanki gibi. Bir sağa kaydım. Pardon, yine hep sağa diyorum. Sola kaydım. Şimdi geldim, burada sayıyorum. Yukarı çıkarsam 1, 2, 3. Buradan çıkıyorum. Hemen burada bir sağa daha kaydım. Evet, şimdi artık yukarı çıkabilirim. Yani ne oldu? Her yerde pardon, bir tane sola kayıyorduk ya. Şu iki tanesinde bir değil iki tane sola kaymış olduk. Bu şekilde sayıyı istediğimiz gibi denk getirdik. Şimdi artık ne yapıyordum? Buraya çıkmıyorum. Bir öncekinden bitiriyorum. İpimi burada koparttım. Artık iğneme takacağım ve burada belli olmayan aslında iğnemle yapmış olacağım ilmek kaydırmamı. Şu şekilde şu iki ilmeği birden
Aynı ağzında yaptığımız gibi her zaman alıyorum. Geçirdim. Sonra şu ilmeğin ortasında çıktığımız yerden tekrardan arkaya giriyorum. Evet. Bu şekilde bakın normal ilmek kaydırmamızı yapmış olduk. Ne oldu? Şurada 2 tanesinde dalgamızı çok hafif büyütmüş olduk. O da hiç belli bile olmuyor gerçekten. Bu yöntemle yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi yaklaşınca bir sayın. Mesela benim 2 tane gözüm fazla geldiği için bir tane şurada, bir tane şurada yana fazla giderekten bunu dengeledim. Siz de başka çantalarınızda da bu yöntemi aynı şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi kiremit rengiyle işim bitti. Artık neye geçiyorum? Diğer rengime, yeşilime. Kuşkonmaz yeşili diye geçiyor bu rengimiz. Böyle hani biz bakınca haki askeri yeşil falan deriz ama onlar biraz daha kahveye kaçıyorlar. Bu şöyle netleyelim. Bakın bu tonlarda. Hemen yeşil ipimizle başlayalım. Evet, aynı işlemi şimdi yeşille tekrarlıyoruz. Şöyle şuradan başlayalım. Burada 2 tane gitmişiz. Aynı şekilde tepesinde de aynı işlemi yapacağız. Yani şunda ve şu sırada yan gittiğimiz için 2 tane, tepede de aynı şekilde 2 kere yan gideceğiz. Şöyle ipimizi çıkarttık. Hemen sola giderek başlıyoruz. 1 2. Tekrar söylüyorum. Bunu neden 2 tane yaptım? Altında 2 tane yapmış olduğum için. Devam ediyorum. Alta indim. Siz bunu dilerseniz hiç üst tarafları örmeden hemen şu beşliği ördükten sonra da ilmek kaydırmalarınızı yapabilirsiniz. Yalnız öyle bir yerden başlamışım ki videoya göstermek açısından çok ters olmuş gerçekten. Çünkü tam çantamın yan tarafındayım. Birinci yandan başladığınız zaman dediğim gibi şu ayarlamalar yanda kalsın diye bunu yapıyorum. Ama ikincisinde zaten artık her şey belli ya. Tam turuncunun karşısına yapacaksınız. Yani kiremitin pardon. O yüzden herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. İlla yandan başlamak zorunda değilsiniz. Bakın bu şekilde hep çapraza olacak şekilde çapraz çapraz ilmeklerimizi kaydırıyoruz. Gördük mü? Tam tersini yapıyoruz şimdi. Yani şu hattı oluşturacağız. Bakın geldik buraya, bunun artık birlilerdeyiz. Hep birli olduğu için sola sadece bir tane kayacağız. Sonra yine alt çapraza doğru devam edeceğiz. Hep bu şekilde devam ediyoruz bu örneğimizde. Şeyde dikkat edin yalnız, şuna dikkat edin. Burada çaprazda üstten geçtiğimiz için yanlış yere batmamaya özen gösterin. Kayma yapar, sonra tekrar sökmek zorunda kalırsınız. Dediğim gibi siz benim böyle zorlandığıma bakmayın. Ben bunu kucağıma aldığımda o zaman tık 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 hemen yapıp gidiyorum. Anlaşıldı diye umuyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Bunu da bitirelim ve sapı örmeye başlayalım. Evet, geldik yine sona. Bakın ne demiştik? En sonuncuyu yapmıyoruz. Bunu iğnemizle yapıyoruz. Çektim. Sonra yine çıktığım yerden, göbekten arkaya giriyorum. Evet, bu şekilde gördüğünüz üzere bakın işlememizi de bitirmiş olduk. Şimdi geçelim saplarını yapmaya. Evet, sapımızı örmeye başlıyoruz şimdi.
Şimdi ilk olarak bu sapı çantamıza dikeceğimiz için şöyle bir yaklaşık 35 santim kadar bir ip bırakıyorum. Daha sonra zincir çekerek başlıyorum. Bu benim birinci zincirim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Bu 8 zincirin aslında örneğimi 7 tanenin üzerine kuracağım. 8.'yi yukarı çıkmak için kullanacağım burada. Hemen arka loblardan girerek, şu arkadaki ortalardan girerek 7 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 'siz eğer uğraşmak istemiyorum derseniz normal zincirlere batarak da yapabilirsiniz. Şu arkadaki tam ortalar benim batacağım doğru yerler. Bu şekilde altı daha düzgün olmuş oluyordu. Evet, bu şekilde evet 4 tane yaptım. Kalan 3 taneyi de yapıp geliyorum. 7 tane sık iğnemi yaptım. Hemen şimdi örneğimizi kurmaya başlıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. 3, 4 tane zincirimi çektim ve örneğimi çeviriyorum. 1, 2. Bakın şu birinci dibini ve yanındakini atlıyorum. Şu üçüncünün içine hemen bir tane fıstık yapacağım. Nasıl yapıyorduk fıstığı? Şöyle ipimizi artmıştık. Bir tanesini çıkartıyorum. Sonra uzatıyorum biraz. Sonra ikincisini çıkartıyorum. Tığımın üstünde 2 tane kaldı. Bunu çıkartmıyorum. İpimi tekrar doladım. Aynı yere tekrar giriyorum. Birincisini çıkartıyorum. Uzattım ipimi. İkincisini çıkartıyorum. Tekrar arttım. Aynı yere bir daha giriyorum. Biliyorsunuz şu birincileri her zaman için sık yapıyorduk. Sonra uzattık. İkinciler uzun. En son 1, 2, 3, 4 tane tığımın üstünde oluyor. Ve ben hepsini birden bu şekilde toparlıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Ve sonrasında hemen yanındaki boşluğun içine yine bir fıstık yapıyorum. 1, 2. Arttım ipimi. Aynı yere bir daha girdim. Şu açıda bir sıkıntı mı var bilemedim. 2 çektim. 1, 2. Bakın tığımın üstünde 4 tane var. Bu şekilde fıstığımı tamamladım. İpimi arttım. 1, 2 boşluk bıraktım. Sonuncu sık iğnemin üzerine hemen bakın fıstıkta olduğu gibi bir çıkarttım. Allah Allah, neden netlemede sorun yaşıyorum. 2 çıkarttım. Üçüncüsünü de çektim. Bakın bu şekilde örneğimi oluşturmuş oldum. Gerçekten o kadar şık bir örnek oluyor ki bu. Bakın. Hemen geri dönüyorum. Bir tane zincir çektim, döndüm. Şimdi terste olduğum için sık iğne sırasındayım. Biraz kaldırmayı deneyeyim bakayım. Gerçekten o kadar ışığım güzel ki şu anda ama neden netlik bozuluyor sürekli anlayamadım. Hemen yanındaki fıstığın tepesine geldim. İkinci sık iğnemi yaptım. Boşluğa geldim. Boşlukta yani 3 zincirimiz vardı hatırlarsanız. 3 zincirin üzerine yine 3 tane sık iğnemizi yaptık. Yine geldim fıstığın üstüne. Fıstığın tepesine yine bir tane sık iğnemi yaptım. Sonrasında artık bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu zaten. Şurada görmüş olduğunuz
bizim zincirimiz vardı. Onun tepesine de bir tane sık iğnemi yaptım ve bitirdim. Şimdi dönüyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve dönüyorum. 1, 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncüye girdim. Yine aynı işlemi yapacağız artık sürekli. Bunu da göstereyim. Bakın bu şekilde dördünü bir topladım. Araya 3 tane zincirimi çektim. 2, 2 ve 3. Sonra ipimi tekrar arttım. Yanındaki boşluğa giriyorum. 1, 2. Bir daha arttım. 1, 2. Bir daha arttım. 1, 2. Ne oldu? Tığımın üstünde 4 tane var. Çektim. Tekrar ipimi arttım. 1, 2 boşluk bıraktım. Son sık iğnemin tepesine yine 1, 2, 3 seferde çekerek trabzanımı yapıyorum. Bakın çok tatlış oluyor. Böyle V gideceğiz. Dilerseniz siz çantasında olduğu gibi V'leri bir açıp bir kapatıp o şekilde de yine çiçek görüntüsünü verebilirsiniz. Evet, bakalım şimdi. Ortaya 3 tane yapıyorduk. 3 zincir varsa 3 tane de sık iğne olacak. Yine fıstığın üstüne geldik bir tane ve son zincirimizin tepesine de bir tane sık iğnemizi yaptık ve 7 tane sık iğnemizi tamamlamış olduk. Döndüm tekrar 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekiyoruz. Döndüm. 1, 2 boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Son kez gösteriyorum artık. 2 seferde çıkarttım ama bitirmedim. 2 seferde çıkarttım, bitirmedim. Aynı yere tekrar 1, 2 seferde çıkarttım. Görüyorsunuz. 4 tane hepsini birden topladım. Araya 3 zincir. Geldim. Hemen yanına tekrardan giriyorum. 1, 2. 1, 2. Sonuncu. Aynı yere girdim tekrar. 1, 2. Bakın tığımın üstünde yine 4 tane var. Hepsini birden topladım. Tekrar ipimi arttım. 1, 2 boşluk bırakıp sonuncu sık iğnenin içine yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Evet, bakın hep bu şekilde gidecek fıstıklarımız V şeklinde. Şu kenarda da bir kenar hattı oluşturmak için bakın şöyle direklerimiz var. Dilerseniz daha sonra bu kenarlara işte sık iğne dolaşabilirsiniz, ters sık iğne dolaşabilirsiniz. Hani kenarlarını süslemek için bakalım ben ne karar vereceğim. Hemen bu çapraz bir sap olacağı için ben 120 santim öreceğim. Ancak siz eğer bunu kol çantası olarak kullanacaksanız 70 santim örmeniz yeterli olacaktır. Hemen bitirip geliyorum. Evet, geldik şimdi büzgümüzü yapmaya. Şöyle şu kadar falan bir pay bırakıyorum. Püsküllerimizi takmak için. 2 tane ip kullanıyorum burada. Aldım. Her zamanki gibi şöyle zincirimi yapacağım başlangıca. Şu şekilde başlangıcımızı yaptık. Şimdi buradan sonra ipimizi ayırdık. Bir tanesini parmağıma doluyorum. Bir tanesini de şu şekilde geçiriyorum. Bir tanesini alttan geçirdim. Diğer parmağımdaki iple de bu şekilde aynı sık iğne yapar gibi büzgümüzü yapıyoruz. Büzgümüzü ne kadar yapıyorduk? Çantamızın ağız genişliğini ölçüyorduk.
Ondan yaklaşık bir 10 santim kadar fazlasını yapıyorduk. Hemen ölçelim isterseniz ne kadar yapacağımızı. Bu şekilde büzgümüzü hazırlayacağız. Şöyle çantamızı alalım ve bir ölçelim bakalım ağzı ne kadarmış. Evet. Şöyle yaklaşık bir 39 santim genişliğimiz var. 2 ile çarptık 78. Bir 10 daha koyarsak 88. Yani toplam 90 santimlik yapmamız yeterli bizim için. 90 santim büzgümüzü yapalım. Şimdi neyi hazırlayalım? Şimdi bu büzmeyi takacağımız sıkıştırma aparatımızı hazırlayalım. Evet, şimdi büzgümüzü yapmaya başlayacağız. Burada şunu hatırlatayım yalnız. Hem sapımızda hem de bu büzgümüzü yaparken şimdi git gel yaptığımız için git gel yaptığımız örneklerde büyük tığ numarası kullanırsak kötü bir görüntü oluşuyor. O yüzden bunu yaparken hemen 3 milimlik tığıma geçtim. 6 tane hemen zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane de yukarı çıkmak için çekiyorum. Toplamda 7 zincirim oldu. Her zamanki gibi arkasını çevirdim. Şu ortadaki arka ortadan girdim. Ve buraya 6 tane sık iğne yapacağım bu şekilde. 1, bu ikinci oluyor şimdi. 2, 3, 4, 5 ve sonuncudayım. Bunu da yaptım mı? Bu da 6. Şimdi buradan sonra artık işimiz kolay. Bakın yine altımız gayet düzgün oldu bu yöntemle. Bir tane zincirimi çekiyorum, dönüyorum. Her bir boşluğun içine, yani her bir sık iğnenin tepesine yine bir sık iğne yapıyorum. Her sırada toplam 6 tane sık iğnem olacak bu şekilde. 11 sıra öreceğim. 11 sıra ördüğümde tahminim yeterli olacak. Bu şekilde sıra sonlarında bir zincir çekerek dönüyoruz. Bunu unutmayalım. 11 sıra hemen örüp geliyorum. Evet, 11 sıra demiştim ama 3 milimle ördüğüm için yeterli olmadı. Toplamda tam 12 sıra örmüş oldum. Yani git gelden 6 kere git gel yapmış oldum. Bunu da hazırladık. Şimdi sırada püsküllerimizi hazırlaması var. Püsküllerimizin hemen bir tanesini göstereceğim. Püsküllerimiz renkli olacak. Yine ağız işlemesinde kullandıklarımızdan. Ne yapıyorduk? Şöyle elimizin geniş kısmına şöyle başlıyorduk sarmaya. En kolayından bu. Kağıda falan geçirmenize hiç gerek yok. Şu tam istediğimiz boyda oluyor. Şu elimizin geniş kısmını yaparsak. Dediğim gibi püsküllerinizi çok cılız tutmayın. O ister istemez biraz basit bir görüntü veriyor. Böyle kapkalın da olmasın ama yine böyle bir göz dolduran bir püskülümüz olsun. İpinizin inceliği, kalınlığına da dikkat edin. Eğer kalınsa daha az dolamanız yeterli olacak ama ince ise daha çok dolamanız gerekecek. Evet. Şu şekilde hallettik. Hemen bunu buradan bir kesiyorum. Şimdi diğer ipimi geçireceğim için buraya geçici olarak herhangi bir şöyle çilenin ucundaki artık iplerden hemen düğümleyelim. Bunu daha sonra çıkartacağım. Ama siz normal kendiniz
çıkarmayacağınız şekilde bir püskül yapıyorsanız buraya kendi renginden bağlarsınız. Şöyle şu şekilde elimle güzelce bir düzeltiyorum. Sonrasında yine kendi renginden ipimizi alıyoruz. Şöyle şunun uzun saplarını keseyim de ipe dolanıp durmasın. Şöyle başlıyorum bunu sarmaya. Şimdi sararken yukarı doğru çıkıyorum. Şöyle bu kadar yeterli olacak. Daha sonrasında bu ipimizi şöyle kesiyorum. Şimdi bu ip altta kaldı, bu ip üstte kaldı ya. Hemen bunu bu ipin yanına indiriyorum. İğnemle bu ipi aşağıya, buradan yukarıdan aşağıya çekiyorum. Çektim. Sonrasında bu alttaki ipimizle beraber bunu bir burada bağlıyorum. Bu ipimi kısa tuttum. Çünkü zaten bunu bir daha yukarı çekip keseceğim bu ipi. O yüzden bunu uzun tutmama gerek yok. Yukarıdan indirdiğim ipi şöyle güzelce bir sıkıştırdık. Sonra aynı şekilde tekrardan ikinci bir düğümümü yaptım ve bu kısa olan ipi tekrardan iğnemi taktım. Yukarı doğru çekeceğim. Yani buradaki amacım şu sardığım ipin altına şu düğümü buraya gizleyeceğim. Evet. Bu şekilde düğümümüz altta kalmış oldu. Şimdi artık bunu sıfırdan kesebilirim. Bu artık şöyle içine sokturalım. Bakın bu şekilde püskülümüz hazırlanmış oldu. Şimdi altını şöyle keselim. Evet, şimdi tekrardan şöyle elimizle bir düzelttikten sonra altındaki çıkıntıları yok edeceğiz. Bu şekilde püskülümüzü hazırlamış olduk. Şimdi aynısından bir tane daha yapacağım. Onu yeşil renkli yapacağım. Daha sonra artık her parçasını hazırladık. Tek şey hepsini bir araya getirmek kaldı. Astarını da hazırladım. Astarını da yaptık. Aynı şekilde astarını yine gizli dikiş tekniğiyle dikeceğim. Onu başka bir çantamın videosunda göstermiştim. Linkini yine açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Astarını hem nasıl hazırladığımı hem de aynı zamanda çantaya nasıl birleştirdiğimi oradan bakabilirsiniz. Ben bütün parçaları tamamladım. Şimdi birleştirmeye geçiyoruz. Evet, geldik artık bitiş aşamalarına. Görüyorsunuz astarımızı yine taktım. Gizli dikiş tekniğimizle. Yine cepleri var. Tam tamına bir astarımız olmuş oldu. Şimdi ne yapacağız? Çantamıza formumuzu vereceğiz ve ilk olarak büzgüsünü takarak başlıyoruz. Şöyle çantamızı bir normal şu şekle getirdikten sonra ne yapıyorduk? Hemen yan noktalarına bir işaret koyuyorduk. Şöyle bir tane de şuraya. Yanlarını belirledikten sonra artık şu pili aşamasına geçeceğiz. Ama bir de neyi bulacağız? Orta noktalarını bulacağız. Yani bunları ağız ağza getirip
kenarlarını bulduk. Şimdi bir de orta noktalarını önünden ve arkasından işaretleyeceğiz. Buna da işaretimizi koyduk. Evet, şimdi artık çantamın ortasını biliyorum, kenarlarını biliyorum. Artık iş bunu, çantayı katlayıp formunu vermeye geldi. Şimdi şöyle bir bakayım. Önü neresi, arkası neresi? Cepleri arkaya takıyoruz biliyorsunuz. Çantamızın önü burası. Şöyle bir formunu şu hareketi yapıyordum. Bakın hatırlarsanız. Şöyle şurada bir ne oluşturdum? Bir pile oluşturdum. Şu şekilde bir pil oluşturdum. Hemen ne yapıyorduk? Şuradan şöyle deliklerden karşılıklı olacak şekilde tığımla gidiyordum. Böylece yerimi bir belirliyordum. Evet. Bakın bu şekilde yerimi belirledim. Zaten artık bu tarafı yapmama gerek yok. Bu bunun simetriği olacak. Yani şunu yapmam yeterli oluyor burada. Hemen büzgümü alıyorum. Ve arkadan geçirmeye başlıyorum. Yani tığın ucunun olduğu yerden geçirmeye başlıyorum. Umarım kamerada görünüyordu. Evet, görünüyormuş. Çıkartıyorum. Çıkarttığım yerden görüyorsunuz. Giriyorum. Evet. Bu tarafı hallettik. Şimdi bunun orta noktasından çıkartmam gerekiyor. Haliyle bunu bir tane şöyle içeri ve bir tane direkt dışarı olacak şekilde bu tarafını bitirdim. Şimdi arkada aynı simetriyi oluşturmam lazım. Yani bakın şöyle baktığımızda burada iki boşluk var. O zaman burada da aynısı olacak. Burada bir tane atlamış, burada da olacak, atlayacak. İki boşluk var. Burada da iki boşluk olacak. Derken nasıl girip nasıl çıkabilirim? Hemen ona bakıyorum. Hemen bunun simetriğini yapıp geliyorum. Evet, çantamıza formunu verdik. Hemen sayıları tekrar söyleyeceğim. Bakın gerçekten harika bir çanta oldu. Böyle ne büyük ne küçük. İnanın deseniyle, işlemesiyle yine gerçekten dikkat çekici bir model ortaya çıkartmış olduk hep birlikte. Şimdi açıyorum. Sayıyı tekrardan şu arka kısmı size söyleyebilmek adına. Şurada bakın, buradan çıkmıştık zaten, onu biliyorsunuz yani. Şöyle, hatta şuradan çıkmıştık, pardon. Buradan sonra hemen bakın bir sonrakinden girdim. Burada bir boşluk var. Bir boşluk bırakacak şekilde bir sonrakinden çıktım. Yine hemen bir sonrakinin içinden giriyorum. Burada aynı simetriye geçiyorum artık. İki boşluk vardı. Buraya da iki boşluk bırakıyorum. Sonrasında bir boşluk bırakıp giriyorum karşıya. Karşı taraf zaten biliyorsunuz bunun tam tersi, simetri. Burada yaptığımın aynısını burada da yapıyorum ve büzme işimi bitiriyorum. Dediğim gibi ilk etapta büzme kısımları daha çanta alışana kadar biraz şöyle yardımcı olacağız iki taraftan. Ama sonrasında zaten çektik mi büzülecek. Şimdi modelimizi bu şekilde oturtturduk. Geriye kaldı neler? Püsküllerimizi takacağız ve çantamızın sapını dikeceğiz. Sap dikimini göstermeme artık gerek yok. Sapımız hazır. Şöyle göstereyim.
120 demiştim ama toplamda 110 santim yaptım sapımızı. Bakın çok güzel bir sap oldu. Gerçekten hem çantayı tamamlayıcı, ideal kalınlıkta. Hemen göstereyim kalınlığı da ne kadar. Bakın kalınlığı 3 santim, boyu 110 santim olacak şekilde sapımızı hazırladık. Hemen tam şu işaret koyduğum yan kısımlara şöyle ağızdan, bakın şu aşağılara indirmeyeceğiz. Hemen şu ağız kısmından şöyle bunları dikeceğiz. Biz püskülleri nasıl takıyorduk? Ona bakalım şimdi. Püsküllerimizin ucuna ipler bırakmıştık hatırlarsanız. Hemen bir tane boncuğumuzu, tabi bu arada boncuk kullanmak zorunda değilsiniz. Ama boncuğun avantajı ipimizi gizlemek falan konusunda bize düğümlediğimizde yardımcı oluyor. Şimdi boncuğumuzu taktık. Boncuğu taktıktan sonra hatırlarsanız buraya geçici ipler takmıştık. Bunlar çıkartacağız diye söylemiştik. Şimdi hemen iğnemi alıyorum. Şöyle iğneme taktım ve içinden giriyorum. Girdim içinden. Şimdi burada bir düğüm yapacağım. Ama düğümüm şöyle bakın ipi dolandırıyorum ve sonrasında bunun içinden yukarıya doğru iğnemi geçiriyorum. Yani düğümümüz, tekrar söylüyorum, aşağıya doğru yaparsanız ipi gizleyemezsiniz. Düğüm yukarı doğru olmak zorunda. Şimdi bunu şöyle güzelce bir sıkıştırıyoruz ve daha sonra bakın şöyle taktığımız boncuğun içinden yukarı doğru çıkıyoruz. Sonrasında yukarıda ördüğümüz örneğin içinden bir geçiyoruz. Yani büzgünün içinden şöyle bir geçiyoruz. Sonra tekrardan bakın şöyle bir düğüm de bu tarafa atacağım. Bu sefer ama düğüm ne tarafa doğru? Aşağıya doğru bakın. Çünkü ipim aşağıya doğru gidiyor. O yüzden düğümdeki ipim de aşağıya doğru olmak zorunda. Hemen şöyle döndüre döndüre sıkıştırıyorum bakın iyice. İyice sıkıştırdım. Şimdi artık buradan şöyle aşağıya doğru iniyorum. Burada bir penseden yardım alabilirsiniz. Evet. Şimdi bunu sıfırdan kesebilirim. Bakın hem yukarı çıktık, iki kez düğüm, hem aşağıya indik. Herhangi bir şekilde atma, çözülme yapmayacak. Evet, görüyorsunuz birincisi hazır. Şimdi ben hemen aynısını ikincisine yapıyorum. Sapımı takıyorum. Büzgüsünü de taktık mı çantamızı tamamlıyoruz. Evet, şimdi sıra geldi büzgümüzü dikmeye. Nasıl yapıyorduk? Şöyle bunu bir ikiye katlıyordum. Hem bu taraftan hem de tam arka ortadan girip çıkartıyordum. Bu şekilde hem karşısıyla tutturdum hem de bakın kendisiyle. Şimdi bir tane de şöyle yukarıdan şu ağız kısmını sıkılaştırıyorum. Sonrasında hemen bir alttan çıkıyorum. Bunu da bir alt sık iğnesinden geçiriyorum. Yani bunun altından, bunun üstünden gireceğim her seferinde. Ama çıkarken arkada aynı yerden çıkacağım. Evet, tekrar bir sonrakinden girdim. Bunun
da bir sonraki sık iğnesinden içeriye, bir sonraki, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Ağız kısmını da şöyle bir şurada sabitlemesini yapın ve daha sonra ipi sık iğnelerin arasından yatay olacak şekilde gizledik mi bu da bitmiş oluyor. Evet, bitirdik artık çantamızı. Saplarımızı taktık, büzgümüz takıldı. Görüyorsunuz bir sürü detay tek tek ama gerçekten sonuçta harika bir çanta olmuş oldu. Bu çantanın şu ağız kısmına belki bir ilmek kaydırma daha gidebilirim. Şu an karar vermedim ama şu ağız kısmına diğer yeşil çantamda olduğu gibi bir ilmek kaydırma dolaşabilirim. Ona biraz sonra karar vereceğim. Siz de eğer bu güzel çantayı örmek isterseniz benimle beraber bu videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir çantanın daha sonuna geldik. Yepyeni bir videoda çok daha güzel çantalarla görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Şimdi resimlerine geldik.